Evet. Şimdi normal hani ne yapmam gerekiyor? Şu boncuğa gelmem lazım benim. Şuradaki boncuğa gelmem gerekiyor. Evet. Şimdi nasıl geleceğim arkadaşlar? Buradan böyle şu bakın bu geliyorum. Ama direkt bundan geçmiyorum. Yolundan şuradan bakın. Direkt buradan geçip ona gelmiyorum. İllaki kasar. Sonra hocam benim örgüm kasıyor. Evet. Tamamen buradaki tutumunuz ve bir tane yanlış yaptığınızda dahi böyle dönük duruyor örgüler. Evet. Şimdi buraya geldim. Buradan dönüş yapacağız arkadaşlar. Taşımızın şuradaki dönüşünü yapacağız. Şu kavisi vereceğiz. Evet. Ne yapıyoruz şimdi buradayken? Dönüş olduğu için dönüş var ve bu tarafa eğileceği için ilk yani dış bölgeye 5 boncukla başlayacağız. Evet. Burası dış bölgemiz. 5 tane alıyoruz. 5'i aldık. Komşuya gittik. Evet. Şimdi buradayken 2 boncuk alıyoruz. Bunu tekmiş gibi düşünüyoruz. Şu şekilde tek boncuk gibi düşünüyoruz. Tekrar komşuya gidiyoruz. 2 alıyoruz. Birinden buradan ve çıktığımızdan dönüyoruz. Şimdi arkadaşlar kristalin içinden ve o hani 5 almıştık ya onun ikisinden yukarı çıkacağız. Şöyle. Evet. Şöyle yukarı çıkacağız. Ve şunu da söyleyeyim. Bu örgüyü yani bir taş örüyorsanız mutlaka misinayla örün. İple olmaz. Çünkü misinanın esneme özelliği var. Fireline'la da olmuyor. Çok sıkıyor ve ipler çok gözüküyor. Misina en uygunu. Yani bana göre. Evet, şimdi dönüyorum. Bakın yavaş yavaş dönecek o. Şöyle. Yavaş yavaş dönecek. Hep ölçüyorum ama böyle giderken hep ölçüyorum. Evet, gene buraya bir 5 alıyorum. Beş aldık. Geri döndük. Ve komşuya da giriyorum aynı anda. Evet. Şöyle düzeltirseniz arkadaşlar daha net görürsünüz. 2 alıyorum. Bu 2'yi tekmiş gibi düşünüp içinden geçiyorum. Komşuya ilerliyorum. Evet. Şimdi 2 alacağım. Ve şuradan ve buradan dönüyorum. Sonra 2'den yukarı çıkacağım. Şu. Bakın bu da dönmeye başladı. Evet. Gene şuradan buradan. Evet. Çalışma boncuklarına çıkacağım. Evet. Misinamız 16'lık olsun. 16 milimlik. Evet. Şimdi bakıyoruz. Şu. Biraz daha örmem lazım. Yani döndürmem gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Burası zaten oturdu. Burası iyi. Şimdi burayı biraz daha döndürmem gerekiyor. 5 alıyoruz.
Peki sizin de arkadaşlar evde vardır. Yani takı yapanların böyle biçimsiz, şekilsiz taşları vardır. Onları örüp paylaşırsanız diğer arkadaşlar da yararlanır. Evet, ben burada 5 alacağız dedim. 4 aldım. Hemen geri çıkayım. 5 alıyoruz. 5 alıyoruz. Yine. Evet. Buradan. Bakın tekrar döndüm. Komşuya. 2 alıyorum. Bu 2'ye 1 gibi düşünüyorum. Ve dönüyorum. Parmağımızı koyduk. Hemen misinaya sahip çıkmamız gerekiyor. Yoksa dolaşır. Evet, buradan buraya. Tekrar şuradan 2 boncuktan yukarı şöyle ve kristalimizi yerleştiriyoruz. Şu. Şimdi şöyle. Evet. Bakalım bir. Şu şekilde. Bakın böyle başladı dönmeye. Şöyle. Bu ikinci kat örüldüğünde daha net çıkacak ortaya zaten. Evet, şöyle. Şimdi sanki orası yeterli gibi duruyor. Yani biraz daha göbekli ya burası. Bence bu yeter ve düz naz öreyim diye düşünüyorum. Şöyle düz. Veya bir tane daha koyabilirim. Bir tane daha beşli grup yapalım. Yapalım. Beşli grubumuz. Komşuya gidelim. 2 alalım. 2'den ve 1'den şöyle dörtlü grup 1 2 3 4 5 çünkü buranın ikisini bir gibi düşünüyoruz. Evet, ilerliyorum. 2 yapıyoruz. Dörtlü grup. Bakın 2 3 dörtlü grup. Şimdi yukarı çıkıyorum. Ve kristalimizi yerleştiriyoruz. Bundan sonrasını normal öreceğiz. Evet. Bakın bu da döndü. Şöyle. Şu şekilde. Normal. Hani normal taşın çevresi gibi oluyor. Evet. Şimdi bundan sonrasını normal öreceğim şu kısma kadar. Evet. Şöyle dursun. Oturacak zaten, tırnaklarını da yaptığımızda tak diye oturacak. Evet, normal örüyorum şimdi. Yani 3 tane alıyoruz. 3 tane alıyoruz. Şuradan ilerliyorum. Komşudan 2 alıyorum. Evet, dolaşmadan gelmem lazım. Çok dikkat.
ve yandaki tekrar 2, şuradan buraya. Yani bundan sonra köşeye kadar aynı şekilde devam edeceğim. Kristali yerleştireyim. Şu. Evet, çalışma boncuğuna geleceğiz. Evet. Şimdi arkadaşlar, demek ki kural şu: ne tarafa döneceksek onun dış bölgesine 5 boncuk koyuyoruz. Ne tarafa döneceksek onun dış bölgesine 5 boncuk koyuyoruz ve örerken de o 2 boncuğu tek boncukmuş gibi düşünüyoruz.